Merhaba yazılım ile R, makine öğrenmesi derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli dostlarım, bir ders öncesinde ne yaptık? Veri yapılarını gördük. O verili yapılarıyla nasıl oynuyoruz, içerisinde nasıl geziniyoruz bunları gördük. Şimdi ise bu üçüncü ünitemizin yani üçüncü konu başlığımızda bir veriyi bir import edelim. Import ettikten sonra bakın buraya başlıkları yazdım. Sayısal içerikli verileri nasıl analiz ediyoruz bunları görelim. Birkaç fonksiyon göstereceğim. Means, ya central tendency, merkezi eğilim vesaire göstereceğim. Yani burada gördüklerinizi bu derste size anlatmaya çalışacağım. Eğer o videoları izlemediyseniz ilk o taraflara gidin, tamam mı? Eğer bu makine öğrenmesini ya da ara ilk defa geliyorsanız ilk başta ne yapıyoruz? Temel seviye eğitimimizi alıyoruz. Sonra buraya geliyoruz değerli dostlarım. Şimdi bir de şunu da göstermek istiyorum size. Başlamadan önce bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bakın hep unutuyorum. Abone olursanız bize çok güzel destek olursunuz. Biz de motive oluruz yani. Güzel olur. Şimdi şöyle bu kodlara nasıl erişebileceksiniz? Bakın ben bu kodları yazıyorum da kendimde tutmuyorum. GitHub hesabımız var ve her videonun altında ben bu GitHub hesabının linkini koyuyorum. Buraya geldiğiniz zaman ben yazmış oldum. Bakın veri yapılarını yazıp buraya koymuşum. Gelin içine bakalım. Yazdığımız kodlar zaten burada. Tamam, buraya gelip bakabilirsiniz. Tamam, ben zaten her ders bitiminde buraya push ediyorum. GitHub'a yüklediğimden push etmek deriz. Git kullananlar bilir. Git push'la push ediyorum. Bütün verileri, kodları buraya yüklüyorum. Tamam, buraya gelip bakabilirsiniz. Şimdi gelelim ara. Değerli dostlarım, benim bir tane verim var. Ben onu zaten şuraya bakın Student Performance diye benim çalışma direktörüme bunu koydum. Hemen veriyi bir import edeyim data olarak da. Bu arada buranın detayına girmiyorum. Burayı anlattım çünkü size temel seviyede. Read CSV kullanacağım. Student yazıyorum. Taba bastım mı yakalamadı. Bir daha taba basayım yakalamadı. Bir daha taba basayım yakalamadı. Student Performance. Nereden bakıyorum? Şu sağ tarafta var ya, oradan bakıyorum bu arada. Benim çalışma yerimde Performance. Student Performance Factors. Bu arada bu gerçek bir veri setidir. O da aklınızda bulunsun. Büyük ihtimalle yanlış yazdım. Student Performance Factor. Bakalım. Şöyle şuraya bakayım. Tamam. Tamam. Yo, doğru veri seti de büyük ihtimalle yanlış yazdım. Bakayım. Student Performance Factors. Tamam ya, şuradan şey yapalım. Student Performance Factor. Ha, sonunda S varmış. Onu unuttuk. Tamam. Şimdi böyle ismini doğru yazdığım zaman bakın buraya geldi. Ha, şu an bir kolon içine geldi. Bunu nasıl düzeltiyorduk? Hemen geliyorum. Separation metodumu yazıyorum. Dediğim gibi değerli dostlarım, beni bu video ile tanıyorsanız ben bunların nasıl olduğunu, nasıl verilerin import edildiğini temel seviye eğitimlerimize gösterdik. Kanalımıza giderekten onları görebilirsiniz. Noktalı virgülle ayrılıyor galiba. Evet. Noktalı virgüle separation metodunu verdim. Evet, verim bu şekilde. Bu arada bunu kaggle.com'dan aldım. Ekrana kaggle.com'u yazarım, görürsünüz. Orada bir gerçek veri setleri oralara yükleniyorlar. Eğer kendinize pratik etmek istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Bu da öğrencilerin sınav başarısı üzerine etkisi olan faktörlerle yapılmış bir dataset. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi burada birçok farklı kolon var. Kimisi sayılardan oluşuyor, kimisi harflerden ya da karakter tipi verilerinden oluşuyor. Kimisi boolean ifadelerle yani logical, mantıksal veri tipleriyle oluşuyor. Şimdi bunların tek tek nasıl analiz edildiğini görmemiz lazım. Neden? Çünkü bizim veri setlerimize bakın, bu da bir makine öğrenmesi veri seti olabilir. Biz şu an bu öğrencilerin sınavlarını etki eden faktörleri makineye öğreterekten, örnek veriyorum, bir öğrencinin uyuma saati akşam 9, kalkma saati sabah 5 diyelim. 10 saatlik, 12 saatlik bir uyuması var. Şu an random, rastgele olarak söylüyorum yani. 12 saat uyuyan birinin sınav başarısı ne olur? Sorusunu sorduğunuz bilgisayarınız buna size cevap verebilir bu veri setleri sayesinde. Ya bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bu veri setinin içerisinde makine öğrenmesinde böyle karşımıza gelecek. Bunları bir analiz edelim. İlk başta değerli dostlarım, ne olursa olsun bir veri seti geldiyse import ettikten sonra bir açın, bir bakın. Bir sıkıntı var mı yok mu, ne anlatıyor bana vesaire. Ondan sonra bazen şunlar olabiliyor. Ben gördüğüm için diyorum. Burada sayı yazsa da bunu karakter tipi alıyor. Ya da örnek veriyorum, burada gidip karakter tipi veri dese bunu mantıksal veri tipi olarak alabiliyor. Bazen böyle sıkıntılar olabildiği için bunları analiz fonksiyonları, gözlemleme fonksiyonlarımız var. Şimdi burada sayısal veri analizine gelmeden önce ilk başta zaten bu sayısal veri analizinin başlığı altında olsun, daha güzel olur. Şimdi str fonksiyonumuz var. Bakın str yazarsanız
str sonra import ettiğimiz data, bakın çalıştırdığınız zaman konsol kısmında verinizin özellikleri geliyor. Mesela veriniz kaç tane objekten, yani kaç tane satırdan oluşuyor. Ondan sonra kaç tane kolondan oluşuyor ve bu kolonların özellikleri geliyor. Bakın dikkat edin. Our studies yani çalışma saatleri integer veri tipindeymiş. Bakıyorum, evet doğru, sıkıntı yok. Low falan karakter tipindeymiş. Karakter ve integer'dan oluşuyormuş. Yani şunu diyebilirim. Mesela şuraya geliyorum. Male female'e de karakter demiş. Mesela ben bunu ne yapabilirim? Logical'a çevirebilirim. Yani 0-1 koyarım mesela. Ya da örnek veriyorum true false koyarım. True'ysa kadındır, false'sa erkektir ya da tam tersi yapabilirim gibi. Yani ya da şunları burada görebilirim. Integer 67 ama buraya kalkmış mesela karakter yazmıştır. Yani karakter tipinde import etmiştir. Burada bu hata var mı yok mu? Burada çok rahat görebiliyorum. Şu an bu veri setinde herhangi bir sıkıntı yok. Kullanabilirim. Bunun burada gözlemlemini yaptım. Şimdi İlk başta bakın karakter tipini sonra anlatacağım. Sayısal bir veri setini ya da sayısal bir kolonu nasıl analiz ediyoruz? Değerli dostlarım, şöyle bir şey var. Benim burada sayısal, bakın our study, gelin birlikte bakalım. Our study çalışma saatleri. Şu summary fonksiyonu vardır. Summary İngilizce'de ne demektir? Özetlemedir. Burada da biz bir veri kolonunu özetleyeceğiz. Summary neyi özetleyeceğiz? Data dolar işareti içerisindeki our study bir özetleyeyim. Bakın çalıştırdığım zaman bana şöyle bir şey geliyor. 5 tane sayı, 5-6 tane sayı geliyor galiba. 3-6 tane sayı geliyor. Minimumunu gösteriyor. Burada çalışma saatinin ben minimum değeri 1'miş. Yani en az 1 saat çalışanlar. Ondan sonra ortalama medyanına bakıyorum. Genel olarak ortalamasına baktığı zaman, ortalama değil medyan diyorum pardon. Medyan ortanca değeri neymiş? Bu veri setinin en ortasındaki değer 20'ymiş. Ortalama çalışma saatleri 19-20 saatmiş ve maksimumda 44 saat çalışma. Bu benim veri setimin hour study yani çalışma saatleri içeriyormuş gibi. Burada sayısal verileri bu şekilde summary sayesinde özetleyip bakabiliyorum. Tamam mı? Bu aklınızda bulunsun. Bu bir. Ardından dediğim gibi bunlar çok basit şeyler. Yani böyle makine öğrenmesi dediğim şey çok aman şan kompleks de buraları kompleks değil. Buralar veriyi gözlemleme kısımları. Şimdi bu üçüncü konu başlığımız bitsin. KNN algoritmalarına falan gelip oralar birazcık şey. Central tendency dediğimiz yani merkezi eğilimi nasıl bulabiliyoruz? Zaten şuraya dikkat edin. Central tendency ya da merkezi eğilim dediği şey bizim mean ve mediandır. Zaten ben summary ile şurayı bir sileyim de bir daha şunu görelim ya. Şöyle çalıştırayım. Zaten bakın mean ve median, ben burada central tendency'yi görebiliyorum. Zaten size central tendency ya da merkez eğilim dediği zaman median ve mean'i ortalamayı kullanıyorsunuz. Tamam mı? Bu genel kültür olarak dursun diye buraya koydum. Çünkü karşınıza çıkar. Şimdi five number summary nedir? Bakın bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Five number summary aslında bu da ama şu şekildesi. Mesela quantile diye bir fonksiyon vardır değerli dostlarım. Quantile. Quantile derseniz data içerisindeki our study'ye bakıyorum bu arada. Şöyle 5 numarayla bu veriyi özetler. Şuna çok benziyor. Bu five number summary quantile'dir. Ne demek olduğunu göstereceğim. Bu arada bu uyguladığımı herhangi bir sayısala da, veri setine şey yapabilirsin. Attendance'a uygulayabilirsin. Previous score, sleep hours. Bunların hepsini uygulayabilirsin. Tamam. Şu an sayısal veriyi analiz ediyoruz. Quantile ve five number summary şudur. Adı üstünde 5 sayıyla analizdir. Yani şu. %0 nedir? Sizin minimum değeri. %25 sizin birinci çeyrek verinizdir. %50 sizin mean'iniz, ortalamanızdır. %75 ikinci çeyrek verinizdir. %100 de sizin maksimum değer verinizdir. Zaten şuradan görebilirsiniz. Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Kafanız karışmasın. Özetleyeyim. Yani veri setinizi ayırıyorsunuz. Veri setin nasıl dağılmış? Birinci yarımda ve ondan sonra birinci çeyrekte verilerimin ortalaması ne gibi gözlemler yapabiliyorsunuz. Hani ne işinize yarar? Şöyle bir şey olabilir. Burada veri absürt mü değil mi? Veride bir sıkıntı var mı yok mu? Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü verinin dağılımını görüyorsunuz. Hatta önceki derslerimizde boxplot almıştık. Boxplot da mesela değerli dostlarım five number summary'nin görselleştirilmiş halidir. Neden? Boxplot'ta hatırlarsınız. En alttaki çizgi minimum. Bir üstündeki birinci kuantal. Ortadaki medyanı veriyor bana. Mean'i veriyor daha doğrusu. Ondan sonra bir üstteki, ikinci çeyrek dediğimiz %75'lik kısım zaten en üstteki de %100 oluyor. Tamam mı? Umarım kafanız karışmamıştır. Dediğim gibi quantile five number summary verinin özetlemenin diğer bir metodu. Tamam. Belki bunu çok kullanmayacağız. Şu summary'yi daha çok kullanacağız. Ama dediğim gibi bu literatürde five number summary diye de geçer. Şimdi ben sayısal verileri görselleştirme kısmında farklı birkaç metot kullanabiliyorum. Şimdi burada tabi bunlar univariate, bivariate, multivariate olarak ayrılıyorlar. Ezberlemenize gerek yok. Ben ilk başta yapayım sonra size anlatacağım. Şimdi ben şunu istiyorum. Our study yine yapacağım. Our study bir gözlemleyeyim. Tamam, istatistiğini yaptım da bir de göreyim. Bakayım nasıl çalışacak. Bunun birkaç metodu var. İlk başta histogramı kullanabilirsiniz. Histogram oluşturmak için hist fonksiyonunu çağırıyorum. Data
Data, benim datadaki hangisi? Our study. Bakın çalıştırdığım zaman hemen sağ tarafta bir tane plot'um geliyor. Şimdi ben burada bakın ne görebiliyorum bu his sayesinde? Verinin dağılımını çok net görebiliyorum. Mesela şuraya gelelim. Çalışma saatlerinden ziyade 40 saat çalışanla ortalama 10 saatle 30 saat arasında çalışma daha fazla. Özellikle 10 ile 20 arasında çalışanlar daha fazla olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorum. Mesela bu histogramla görselleştirmedir. Aynısını Boxplot'ta yapabilir misiniz? Boxplot'ta da yapabilirsiniz. Boxplot'u çağıralım. Boxplot diyorum. Bakın Boxplot fonksiyonunu çağırıyorum. Aynen hiçbir şey değiştirmeden şuraya getiriyorum. İçine yapıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın şimdi bir tane Boxplot görüyorum. Tamam. Az önce söyledim ya five number summary. Bakın mean birinci kuantal, ikinci kuantal, buna mean de, median da diyebilirsiniz. Burası median mıydı, mean miydi ya? Median olması lazımdır. Bir kontrol edeyim ben. Tam değerli olsam bir kontrol ettim ben. Dediğim gibi bazen mean dediysem hata olur. Mediandır burası, tamam mı? Unutmayın. Burada ama bu çizgi mediandır. Bakın tekrardan mean söylerim, karışmasın. Burası benim diğer ikinci çeyreğim. İkinci çeyreğin ortaya yani %75'lik kısım. Burası da ne oluyor değerli olsam? Maksimum değerler. Şunlarda da biz outlier istiyoruz. Yani veri setimin absürt değerleri. Tamam mı? Bu şekilde de görselleştirme yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Tabii bunların içerikleri var. Mesela örnek veriyorum. Buraya bir başlık koymak isterseniz main'i kullanıyorsunuz. Mesela main title diyorum. Çalıştırıyorum. Dikkat edin. Boxplot geldi. Bak üzerinde title var. Aynı şekilde bir kere gösteriyorum. Hepsinde aynı zaten. Xlab dersiniz. Xlab dersiniz. Mesela X ekseni diyorsunuz. Y'ye gelirsiniz. Ylab dersiniz. Y ekseni diyorsunuz. Şimdi bunlar nereden geliyor onu anlatayım. Şimdi bu lab dediğiniz değerli olsa şurada yazıyorum. Bakın. Label diye bir şey vardı İngilizce'de. Etiket demektir. Tamam mı? Şimdi ben X ekseninin ismini değiştirmek istiyorsam X label'dan gelen X lab'ı kullanarak adını değiştiriyorum. Bu label'dan geliyor. Bakın label'ın 3 harfini alıyorlar. Yanına koyuyorlar. O X label oluyor. Tamam. Y lab'da değişiyor. Aynı şekilde. Bakın çalıştırdım mı X ve Y eksenlerine dikkat edin. İsmi değişiyor. Tamam, süper. Bunların ortak bir şekilde rengini de değiştirebilirsiniz. Color'dan geliyor. Color olarak kullanıyorum. Mesela red diyorum. Çalıştırıyorum. Bakın hepsi kırmızı oluyor. Tamam, süper. Bazen şöyle olabilir. Limitleri arttıracaksınız. Y'nin limitini arttırmak istiyorsun. Bakın Y'nin limiti. Y lim olarak kısaltıyorlar bunu. Aynı şekilde X için de var bu arada. 2 tane değer gireceğim ya. Mesela sıfırdan kaça gitsin? 5000'e gitsin. Burada kaç? 2000'e gidiyor. 3000'e gitsin. 3000'e gitsin diyor. Bakın çalıştırıyorum. Bakın artık 3000'e gidiyor. Bak burada küçülüyor zaten, anlarsın. Aynısı X'lim için de var. Bunların bu arada bunları bu şekilde yapıyorsunuz ya. Bakın buraya kopyalıyorum. Aynısını Boxplot'a yazıyorum. Bak Boxplot çok küçük oldu. Neden? Çünkü Boxplot 500 olsun. Şu Y limini değiştirelim. 500 olsun. Çalıştıralım. 500'de de az. Kaç? Şöyle 40'tı zaten ya. 50 yazalım. Bakın 50 yazdım. Boxplot'um daha güzel bir şekilde gözüktü. Hatta bakın alt taraftaki outlier'ları da gördüm. Bu aynı özellikleri biz bunlar attribution da diyebilirsiniz. Yani nitelikler, özellikleri hem hist fonksiyonu içerisinde histogram alırken hem de Boxplot alırken de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım, burada dikkat ederseniz hep şunu yaptık. Tek bir kolon seçtik. Yani tek bir veri kümesini aldık. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Hatta şuna da dikkat edin. Hist yazdınız, enter'a bastığınız zaman bakın şurada bir sarı kutucuk çıkıyor ekranımda. X diyor. Sadece X diyor. Diyor yani X ne burada? Tek bir tane veri seti girebilirsin diyor. Biz bu tür işlemleri Boxplot'u yaparsanız onda da aynı görürsünüz. Biz bunlara Latinceden geliyor. Univariate. Yazamadım bu arada. Doğru yazdım da hashtag'in içine yazamadım. Univariate analiz diyoruz. Yani tek değişkenli analiz diyoruz. Fakat diyelim ben şunu istiyorum. Çalışma saatiyle, bakalım çalışma saatiyle sınav sonucunun nasıl bir ilişkisi var? Soru bu. Çalışma saatiyle sınav sonucunun ilişkisini görmek istiyorum. Bu sefer ne yapacağım? İkisini de grafiğe koymam lazım. Bu iki değişkenli analizi oluyor. İşte bu da bivariate analize geliyor. Bakın bivariate analiz, univariate bu. Şimdi bunlar değerli dostlarım buradan kesip şuraya yapıştırıyorum, tamam mı? Aklınız karışmasın. Şuraya yapıştırın. Bunda da neyi kullanıyoruz? Duyar gibiyim ya da bilenleriniz vardır, bilmeyenler tutun. Nokta grafiğini kullanıyoruz. Nokta grafiğini kullanmanın sebebi nokta grafiği bir variyet analiz. Yani iki değişkenli analizlerde çokça kullanılır, çok basittir. Y eksenini, bir veri setini, bir değişkeni, X eksenine de bir değişkenini yapıyorsunuz. Tamam mı? Ama bakın buraya geldiğimiz zaman tek kolonu kullanıyorduk. Bak bunda plot fonksiyonunu kullanıyorum. Bakın plot yazdığım zaman bakın sarı kutucuk bu sefer ne oldu? X, Y oldu. Sebebi ne? Bivariate analizi. Ben zaten iki değişken istiyorum diyor bana. Bakın birincisi şu. Data içerisindeki our study,
ile neyin ilişkisini istiyorum? Data içerisindeki sınav sonucu. Exam score en sonda. Exam score. Bu arada dikkat edin. Çok güzel bir analiz yapıyoruz. Çalışma saatinin sınav sonucu üzerindeki etkisini şu an gözlemliyoruz bilimsel olarak. Bakın çalıştırdım mı ne oluyor? İşte hemen büyütüyorum. Y ekseni çalışma. Exam score ikinci yazdığınız y ekseni olur. Birincisi x. Bu da çalışma. Şimdi bu arada nasıl bir ilişki var? Şuna bakıyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz burada. Çalışma saati artıyor. Bak artıyor. Ama exam score'a geldiğiniz zaman exam score'u bir zaman sonra 30'dan sonra artmamaya başlıyor. Ya bu ne demek oluyor? Şu çalışma saatinin artmasıyla sınav sonucu artar. %100 artar diyemezsiniz. Bakın burada optimum çalışma süresi 10 saatle hadi şuraya 35 değil 30 diyelim. 30 saat arasında çalışan öğrencilerin sınav sonuçlarının daha yüksek olduğunu görebiliyorum. Ama bak 40 saate geldiğim zaman sınav sonucu 80'lere düşüyor. Ama 10 ile 30 arasında bakın yüzler bile var. Bakın bu analizi yapabiliyorum. Bir variyet analizi. Neden? İki değişken. Aynı özellikleri alıyorum. Bakın şurada. Ama şunun maksimumu 100 ya. Bunu 150 yapalım. Bakın buraya virgül koyuyorum. Yapıştırıyorum. Hepsi burada. Şurayı 150 yapalım. 150 yapalım. Bakın dikkat edin. Şimdi ne oldu? Daha güzel bir görsel. Hepsinin rengi kırmızı oldu. Bak başlığa dikkat edin. X ekseni, Y ekseni artışı, azalışı kırmızı renklerde görebiliyorum. Ha şöyle bir şey de var. Diyelim bu yuvarlaklar küçük. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bu arada çok şey olmaz. Enter'a basayım aşağı ineyim. Mesela Jax vardır. Burada Jax sayesinde büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Mesela 2 yaparsınız. Bakın biraz daha büyüdüler. Hatta bunlarda diyelim yuvarlak değil başka şekil istiyorsanız PCH miydi ya? Ya da PHC miydi? Bunların şeyi nasıl değişiyordu? PHC miydi? Bir deneyelim. PHC 4 diyelim. PHC 4 değil. Hemen onu bir kontrol edeyim. Bu yuvarlak değil de bunların şeklini değiştirmesinin bir metodu var. PHC miydi? Onu bir kontrol edeyim hemen ben dostlarım internetten. Birlikte kontrol edelim. Şöyle yazalım. Diyelim ki siz de görün. In R point graph change çok kötü böyle bir İngilizce yazıyorum. Shape ki yani siz de görün. Sadece anahtar kelimeleri yazsam bile çıkacaktır. In plot function diyorum. PCH miydi? Öyle bir şey de değerli dostlarım. Unuttum ya şu an adını. Şuradan bakalım. PCH miydi? Neydi ya? Şurada diyorum bana. Şunlar bu arada bunlar numaraları 01 PCH değerli dostlarım. PCH. Geliyorum hemen buraya. PCH. Tam tersini yazacakmışız. PCH yazıyorum. Mesela 4 yazıyorum. Pardon. Bak 4 yapıyorum çarpı oldu. Bunun farklı işaretleri de var. Bakın burada yazmış. Şöyle reklamı kapat. Mesela 4 çarpıymış, 9 şuymuş, 8 yıldızmış, 9 içi dolu yuvarlakmış. Bunu da böyle kullanabilirsiniz. Bu da bir ön bilgi olsun. 19 yapalım. İçi dolu yuvarlak olsun. Bakın şu an ne oldu? İçi dolu yuvarlak şeklinde görebiliyorsunuz. Tamam. Bu Platt'ta da yani nokta grafiğinde de böyle bir özellik var. Ama dediğim gibi yapısal olarak hepsi aynı şekilde oluşuyor. Makine öğrenmesinde bu kadar bir görselleştirme bilseniz bizim için yeterli. Çünkü bizim makine öğrenmesi amacımız makaleye koyacağımız görsellik oluşturmak. Onlar zaten biz başka bir eğitim setinde orta seviye platlar onu gördüm. Onu size gösterdik yani değil mi? Ne kadar profesyonel seviyede grafikler var. Burada değerli dostlarım kendimiz için ya veriye bir bakalım. Verinin artışına ön analizini bir yapalım. Veride sıkıntı var mı yok mu bir görelim. Outlier yani nasıl söyleyeyim hatırlıyorsun bias'ler yani yanılgı payın var mı yok mu onları egale edelim onları çıkaralım. Güzel bir veri hazırlayalım. Kendimiz için yapmış basit görselleştirmenin. Sadece bunları bilseniz bile yeterli. Zaten ilerleyen zamanlarda farklı makine modellerinin görselleştirme göreceksiniz. Bu da plot. Ama plot nasıl? Bakın univariate plot bivariate. Bivariate analiz. Yani iki değişkenli analiz. İkiden fazla değişkenli oluyor mu? Oluyor. Ona da ne diyoruz? Aha burada zaten. Ona da multivariate diyoruz. Onu görmemize gerek yok. Siz hisle box plot'un univariate olduğunu bilin. Nereden anlıyorum? Bakın sadece tek bir değişken yazıyorum. Ama plot'a geldiğim zaman arada bir verilerin arasındaki ilişkiyi gözlemleyeceksem diyelim iki tanesinin aynı bizim çalışma saatiyle sınav sonucu arasındaki değişkeni görünüyor. Bu iki değişkenli olacağı zaman da plot fonksiyonunu kullanıyorum. Tamam mı değerli dostlar? Bu da güzel bir örnekti. Aklınıza bulunsun. Bunlar çok önemli. İlerleyen zamanlarda ne kadar önemli olacağını görüyoruz. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda yazın. Ben yardımcı olacağım. Ama elimden geldiğince en basit şekliyle bu şekilde veriyi görselleştiriyoruz. Peki. Şimdi diğer sorum şu. Peki benim verim karakterse, verimin içeriği karakterse. Örneğin. Şimdi buraya geliyorum. Mesela
parent education level, yani ailelerin eğitim seviyesi. Şimdi high school, college vesaire vesaire gibi. Burada mesela karakter tipinde de veriler var. Şimdi karakter tipinde veriler olduğu için bunları nasıl sayısallaştırabilirim? Onda da table fonksiyonu var. Mesela bunların sayısını belli etmek için table fonksiyonu çok güzel bir fonksiyondur. Bak table diyorum. Mesela data içerisinde bir kolon seçelim. Mesela cinsiyeti seçelim. Var mı cinsiyet? Vardır. Gender'ı seçtim. Bakın data içerisinde gender table fonksiyonu içerisinde ne olacak? Bakın bana kaç tane erkek veri setimde kaç tane kadın kaç tane de erkek olduğunu veriyor. Table fonksiyonu sayesinde veriyi, karakter tipindeki verileri değerli dostlarım görselleştirebilirsiniz. Hatta bunu böyle yaptınız mı? Şimdi şunu biliyorsunuz. Female bu kadar, male bu kadar deyip şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya örnek veriyorum sadece. Female diyorum. Female diyorum. Mesela female'e atama yapıyorum. Female'e diyorum ki mesela 2793 olduğunu görüyorum. 2793 olduğunu görüyorum. Male'in de ne olduğunu görüyorum. 3814. 3814. Şimdi bunu yapıp şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela plat derse, plat demenize gerek yok tabii. Yani ggplot'ta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ggplot'ı da size öğretmiştim. Ggplot ama önce kütüphaneye indirelim. Bakın nasıl görselleştireceğim bunu. Bu sadece bir genel kültür bilgi olsun diye. ggplot 2 kütüphanesini aktifleştiriyorum. Bakın ggplot ile çok basit bir şey yapacağım. Şu female datayı data 2 olaraktan bir data frame'e çeviriyorum. Data frame'leri hatırlıyorsunuz değil mi? Data.frame diyorduk. Data frame nasıl? Female ile male alıyorum, çalıştırıyorum. Female nesnesi bulunamadı. Sebebini çalıştırmadım. Bak data 2 oluştu. Data 2'nin içerisine bakalım. Bir kolon female, bir kolon male. Hepsinin karşısında bu var. Ben şu an en basit yöntemini gösteriyorum. Tabi daha farklı yöntemlerle de olabilir. Data 2 diyorum. Data 2 dedikten sonra AS kullanıyorum. Dedim şu an ne yaptığımı anlamıyorsanız demek ki izlemediniz o görselleştirme videolarını. Orada bunları anlattım zaten. Ne yapacağım? X eksenini belli ediyorum. X eksenini belli edeceğim. Bir tane de Y eksenini belli edeceğim. X eksenine ne diyelim değerli dostlarım? Mesela female diyelim. Ya da X eksenine şöyle diyelim. Gender diyelim. Buraya da count diyelim. Yani sayılar olsun diyelim. Count diyelim. Ardından bir artı koyalım ve diyelim ki geom bar yapalım. Tamam mı sizle birlikte? Bir tane bar grafiğinde bunu gösterelim. Barda ne oluyordu? Bir stat oluyordu. Stat'ı identity seçeceğim. Identity. Yani bu verilerimi kullan diyeceğim. Bir de ne yapacağım? Position'ları da yan yana yapacağım. Position'da doç olsun. Yan yana olsun. Doç olsun. Tabi bunları bu şekilde yaptım. Şu an X ve Y eksenini tek bir yere getireceğim için data 3 yapıyorum. Bunları umarım hatırlıyorsunuzdur değerli dostlarım. Library diyorum. Library deploy paketini kullanıp pivot long'la bunları yapacağım. Data 3 dedim. Tamam mı? Data 3 diyorum. Geliyorum. Data 2'yi kullanacağım. Data 2'yi kullandıktan sonra pivot. Şu kütüphaneyi bir çalıştıralım da. Tamam. Şimdi pivot. Ama bu Magnetir mi? Tidy'de de olabilir. Onu da çalıştırayım. Yanlış hatırlamıyorsam. Library. Tidy'nin içinde de olabilir bu pivot long'u bakalım. Bak Tidy'nin içindeymiş. Ne yapacağım? Kolonları belli edeceğim. Kolonları belli ettikten sonra names. Kolonlara bir isim vereceğim. Neyin altında toplayacağım bilemem. Bunu bu arada deploy'la daha kolay da yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi yani şu aklıma gelen en basit yöntemlerden bir tanesini kullanıyorum. Kolonlarım benim zaten ne? Bunu call names'den öğrenebilirim. Call names yazıyorum. Call names yazdıktan sonra neyin data 2'ni çalıştırıyorum. Female ve male olduğunu görüyorum. Bunları alıyorum. Bakın değerli dostlar buraları hızlı geçiyorum. Çünkü bunların hepsini ben anlattım temel derslerde. Oralara lütfen bakın. C yazıyorum. Birden fazla kolonum var. Mesela yazdım. Diyorum ki bunlara nasıl bir isim vereyim? Names der. Gender kolonu olsun. Diğeri de count kolonu. Verilerde count olsun mesela. Count diyorum. Bakın çalıştırıyorum. Data 3 oluştu. Bakın gender, female, male, count bu oldu. Bunu değil deploy, summarize, grup fonksiyonları sayesinde yapabilirsiniz. Bakın bunu çalıştırdığım zaman hemen bakalım data 2'yi yapmışız. Bu data 3 olacak. Çalıştırıyorum. Bakın bu şekilde iki tane boxplot'ı yan yana koydum. Female'lerin nüfusu, male'lerin nüfusu olarak. Tamam mı? Bu arada bunlar doğru sayılar yazdık değil mi? Evet tamam. Bu şekilde de görselleştirebilirsiniz. Neden ggplot'ta gösterdim? Çünkü boxplot yapacağım ya. Boxplot özelliğini kullanaraktan da
iki tane boxplot'ı yan yana koyabilirim ama biraz sıkıntılı olur. Sebebi ne? Şu. Çünkü boxplot'ın içerisinde tek bir veri yazabiliyorum. Ama ggplot olduğu zaman bunları grup verisi yapabiliyorum. O yüzden ggplot kullandım. Bakın bu şekilde bir görselleşme hızlıca yapabiliyorsunuz. Mesela karakter tipindeki veriyi ne yaptım? Table'la sayısala çevirdim. Sayısalı aldım. Yeni bir data frame oluşturarak görselleştirdim. Bu nerede işinize yarar? Dediğim gibi verilerinizi sunarken kullanabilirsiniz. Değerli dostlarım bu ders bu kadar. Dediğim gibi şu kısım kafanızı karıştırdıysa demek ki temel seviye videoları ve orta seviye grafik alma videolarımızı izlememişsiniz. Lütfen oralara gidin. O temelini sağlamışlar. Ama bu kadar da bilseniz sizin için yeter olacak. Özellikle hadi bu kısım neyse bu kısım belki de çok kullanmayacağız makine öğrenmesinde. Ancak şu kısım var ya bu kısım çok önemli. Buradaki boxplot ve plot'ı nasıl aldığımız vesaire bilmeniz çok önemlidir. Verileri import etmede de herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Şuradaki quantile'in ne olduğunu, summary'nin özellikle summary ve str'yi çok kullanacağız. Bu fonksiyonları öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır değerli dostlarım. Bu dersimiz buraya kadar. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa ne yapıyorsunuz? Hemen yorumlarda belirtiyorsunuz. Ben de size yardımcı oluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.